Suriye'nin 15 yıllık yakın geçmişinde iç savaş, federasyon, özerklik, bölünme gibi kavramlar masaya yatırılıyordu. Ancak son gelişmelerin ardından harita Suriye yönetiminin lehine değişti. Suriye ordusu Rakka'ya kadar tanklarıyla girdi. Kürt yönetimindeki birçok baraj ve gaz sahası Suriye hükümetinin eline geçti. Dolayısıyla Suriye günümüzde birleşme yönünde çok ciddi adımlar attı. Ama çoğu insan şunu da unutuyor ya da hiç bilmiyor. Suriye bu tartışmaları ilk kez yaşamıyor. 1922-1925 yılları arasında var olan Suriye Federasyonu bugünkü Suriye krizine şaşırtıcı derecede benzeyen bir dönem yaşadı. Bu yapı ne tam bağımsız bir devletti ne de klasik bir sömürge yönetimiydi. Fransa mandası altında kurulmuştu ama başında Osmanlı'dan yetişmiş, Türkçe konuşan, İstanbul bürokrasisini tanıyan isimler vardı. Peki bu federasyonu yöneten Türkler kimdi ve günümüzde Suriye'yi neden Türkler yönetmiyor? Bu videoda Suriye Federasyonu'nun perde arkasındaki Türkleri anlatıyoruz. Videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. 1922-1928 yılları arasında Suriye bugün pek az kişinin hatırladığı ama ülkenin kaderini derinden etkileyen özel bir dönem yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti bölgeden çekilmiş, Suriye toprakları Fransa mandası altına girmişti. Ancak Fransa, Suriye'yi doğrudan ve tek parça halinde yönetmek yerine daha kontrollü ve parçalı bir yapı olarak kurmayı tercih etti. İşte bu tercihin sonucu olarak Suriye Federasyonu ortaya çıktı. Bu yapı Şam Devleti, Halep Devleti ve Alevi Devleti'ni tek bir çatı altında topluyordu. Yani neredeyse günümüz Suriye haritasıyla aynı bir mekanizmaya sahipti. Kağıt üzerinde federal bir birlik gibi görünse de gerçekte ise tüm yetkiler Fransız Yüksek Komiserliği'nin elindeydi. Bu federasyonun başına getirilen isim ise oldukça dikkat çekiciydi. Federasyonun devlet başkanlığı görevini üstlenen ilk kişi Antakya doğumlu olan Supi Bereket'ti. Supi Bey, Osmanlı döneminde yetişmiş, İstanbul bürokrasisini tanıyan ve Osmanlı idare geleneğinden gelen bir isimdi. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Fransızcayı iyi derecede konuşabiliyordu. Bölgeyi hem kültürel hem de siyasi yönden iyi tanıyordu. Osmanlı vatandaşı olarak yetişmiş olması, merkezi devlet fikrine yakın durması ve Arap milliyetçiliğine mesafeli yaklaşımı onu Suriye'deki milliyetçi çevrelerin gözünde Türk yanlısı ve mandacı bir figür haline getirmişti. Öte yandan özellikle Şam merkezli Arap elitler federasyon sistemini Osmanlı sonrası bağımsızlık umutlarını erteleyen bir proje olarak görüyordu. Tüm bunlar yaşanırken 1925 yılına gelindiğinde Suriye tarihine damga vuran Büyük Suriye isyanı patlak verdi. Bu isyan yalnızca Fransız mandasına değil, aynı zamanda federasyon sistemine de açık bir başkaldırıydı. Ayaklanmalar kısa sürede ülkenin farklı bölgelerine yayıldı ve federasyon yapısı fiilen işlevsiz hale geldi. Fransa tam da bu noktada federasyon modelinin başarısız olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Aynı yıl içerisinde Suriye Federasyonu resmen dağıtıldı. Supi Bereket görevden çekildi ve Fransa Suriye'yi daha sert ve doğrudan bir manda yönetimiyle idare etmeye başladı. Fransızlar bölgenin yönetimine geçici olarak François Pierre Alpes'i atadı. Böylece Supi Bey Suriye'den ayrılarak Hatay'a gitti ve sonraki yıllarda bu vilayetin Türkiye'ye katılımında önemli rol oynadı. Gelelim ülkeyi yöneten diğer Türklere. Suriye siyasetindeki önemli isimlerden bir diğeri ise Cemil Merdan Bey'di. Kendisi Sadrazam Lala Mustafa Paşa'nın soyundan gelen saraylıydı ve modern Suriye milliyetçiliğinin en önemli savunucularından birisiydi. Başbakanlık vazifesinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığını da yapmıştı. Ancak görevi boyunca Hatay'ın Suriye'ye ait olduğunu dillendiriyordu. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti tarafından pek sevilen bir siyasetçi değildi. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetleriyle Suriye'nin bağımsızlığında önemli rol oynasa da 1950 sonrasında Suriye'den çıkarak Mısır'a gitti. O dönemin Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ın en büyük hedefi ise Suriye'yi Mısır'a katarak Cemil Merdan Bey'i Suriye Devlet Başkanlığı görevine getirmekti. Kaldı ki 1958-1961 yılları arasında Suriye, Mısır ve Yemen birleşerek Birleşik Arap Devletleri'ni kurmuştu. Ama bu yapının içinde Cemil Merdan Bey kendisine rol bulamamıştı. Velhasıl lafın özü Cemil Merdan Bey ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yıldızları örtüşemiyordu. Öyleyse gelelim bir diğer Türk lidere, Ahmet Nami. Kendisi Türk ve Çerkes kökenli bir ailenin çocuğuydu.
Öte yandan Sultan Abdülhamid'in damadıydı. Ayşe Osmanoğlu ile evliydi. Babası Fahri Bey ise Osmanlı yönetiminde Suriye valisi olarak görev yapmıştı. Velhasıl kendisi Osmanlı siyasetinde önemli bir yere sahipti. Lübnan'ın Suriye'den ayrılmasına şiddetle karşı çıkan Nami, Fransız mandası ile Arap milliyetçileri arasında denge kurmaya çalışan bir liderdi. Bu nedenle Fransızlar 1932 yılında Sultan Abdülhamid'in damadını Suriye'ye kral yapmaya çalışmıştı. Ancak bu gerçekleşmeyince bu sefer de 1940 yılında Suriye Devlet Başkanı yapmayı denediler. Peki ne oldu derseniz, Cemil Merdan Bey'in başını çektiği ulusal blok Ahmet Nami'ye karşı çıkıyordu. Yine de buna rağmen Suriye'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Sonrasında ise ülkenin 5. Başbakanı olarak görevini sürdürdü. 1922-1928 yılları arasındaki bu kısa dönem Suriye tarihinde genellikle göz ardı edilebilir. Oysa bu yıllar Osmanlı mirasının hala hissedildiği, Türkçe konuşan ve Osmanlı geleneğinden gelen yöneticilerin ülke yönetiminde söz sahibi olduğu son dönemdi. Bunun dışında Türk kökenli olmasa da çok iyi derecede Türkçe bilen ve İstanbul'da eğitim görmüş isimler Suriye'nin kaderini belirlemişlerdi. Bunların başındaysa Suriye'nin milli kahramanı olarak bilinen Ali Rikabi geliyordu. Kendisi modern Suriye'nin ilk başbakanıydı. Ancak sonraları Suriye'deki yönetim zamanla değişti. Özellikle 1950'li yıllardan sonra Suriye'de iktidarı deviren genç subaylar Türk ve Osmanlı mirasını Suriye'den temizlemeye çalıştı ve gelinen noktada Suriye'deki Türk izleri azaldı. Ancak buna rağmen tıpkı geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türkmenler Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Bölgedeki Türkmen nüfusu kaynaklara göre değişkenlik gösterse de 1,5 ila 4 milyon arasında olduğu düşünülüyor. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Suriye Türkmenleri bugün hem savaşın hem de siyasi belirsizliğin en ağır sonuçlarını yaşayan gruplar arasında yer alıyor. Buna rağmen Suriye tartışmalarında çoğu zaman ya tamamen görmezden geliniyorlar ya da sadece askeri başlıklar altında anılıyorlar. Ve gelinen noktada bugün Suriye'nin geleceği tartışılıyor ve inşa ediliyorsa Türkmenler de bu geleceğin dışında tutunmamalıdır. Umarım yeni Suriye yönetimi kardeşlerimize hak ettikleri itibarı iade eder. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve Tercüman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.